Bugün senin için seçtiğimiz kaynak Nurettin Zaza'nın Bir Kürt Olarak Yaşamım adlı anıları. Gerçekten önemli bir eser. Kesinlikle öyle. Maden'de başlayıp İsviçre Lozan'da biten bir hayat. 20. yüzyılın bütün o çalkantılı tarihinde kişisel bir yolculuk ama aynı zamanda bir halkın dramını da anlatıyor sanki. Evet, yani bu sadece bir otobiyografi değil. Türkiye, Suriye, Irak, Lübnan, Avrupa sürekli bir hareket, bir kimlik mücadelesi, direniş, bitmeyen sürgünler ve aidiyet arayışı var. Çok geniş bir coğrafya gerçekten. Zazam'ın yaşadıkları üzerinden o dönemin siyasi, toplumsal dinamiklerine, özellikle de Kürt meselesinin farklı boyutlarını anlamaya çalışacağız aslında. Amacımız biraz da bu anılardan damıtılan içgörüleri seninle birlikte keşfetmek. Harika. O zaman hadi başlayalım. Bu etkileyici hayat hikayesine daha yakından bakalım. Zaza'nın doğumu bile dediğin gibi sıradan değil. Hiç değil. 1918 kışı, korkunç bir tipi. Evet, onu okurken insan etkileniyor. Ünlü ebe Nar Hatun'u hizmetçinin sırtında keçi halıları üzerinde getiriyorlar eve. Yani başlangıç bile hayatının geri kalanındaki zorlukları haber veriyor gibi adeta. Bir de şey var, ailenin Birinci Dünya Savaşı öncesi durumuyla sonrası arasındaki fark. Evet, o tezat çok belirgin. Savaş öncesi bir refah var. Baba Veli Bey saygın bir isim. Anlatıldığı kadarıyla insancıl, eğitime önem veriyor ama geleneklerine de bağlı. Ama savaş sonrası durum farklı. Osmanlı İmparatorluğu yıkılmış, Kürdistan'ın geleceği belirsiz. Tam bir kaos ortamı aslında. Tam öyle. Yani bu kişisel başlangıç büyük bir tarihsel dönüm noktasına denk geliyor. Osmanlı'nın çöküşü, Sevr, Lozan Anlaşmaları, Mustafa Kemal'in yükselişi ve Kürtler için yeni bir belirsizlik dönemi başlıyor. Maden'in kendi hikayesi de ilginç değil mi? O kozmopolit yapı. Çok ilginç. Bakır madenleri sayesinde Rumlar, Ermeniler, Kürtler, Türkler bir arada yaşıyor. Zengin bir merkez. Ama işte Zaza'nın büyük dedesi İbrahim Efendi'nin kıskançlık sonucu sürgüne gönderilmesi gibi olaylar da var geçmişte. Yani o birlikte yaşama hali de zaman zaman gerilimler yaşamış. Tabii ama asıl büyük kopuş Birinci Dünya Savaşı ve sonrası politikalarla oluyor. Ermeni tehciri, Rum mübadelesi, bütün o yapı dağılıyor. Anılarda bu kopuşların insani yüzünü gösteren detaylar var. Mesela Ermeni kızı Cako'yu evlat edinmeleri. Evet, ya da çok sevdikleri Rum seyisleri Koşman'ın mübadeleyle gitmek zorunda kalışı, onu saklama çabaları. Bunlar o büyük tarihsel olayların, trajedilerin sıradan insanlar üzerindeki etkisini çok dokunaklı bir şekilde anlatıyor. Peki sonra Türkiye'de artan baskılar başlıyor değil mi? Özellikle Kürt kimliğine yönelik. Evet, Şeyh Said isyanı sonrası hava iyice değişiyor. Başlangıçta okulda Kürt kimliği pek sorun değilken sonrasında durum gerginleşiyor. Ağabeyi Doktor Nafiz'in durumu özellikle kritik. Doktor Nafiz neden hedef oluyor? Doktorluk yapıyor ama polis sürekli peşinde. Hastaları sorgulanıyor, taciz ediliyor. Yani Kürt kimliği ve belki de aileden gelen bir şüphe durumu var. Bu baskılar aileyi artık Türkiye'de kalamayacakları noktasına getiriyor. Ve 1930'da gizlice Suriye'ye kaçıyorlar, Zaza'ya İstanbul'a gidiyoruz diyorlar. Evet, o anı çok etkileyici anlatıyor. Trende sınırı geçtiklerini fark ediyor. Büyük bir şok onun için. Halep'e varınca ikinci şok, yeni bir dil, Arapça, yeni bir kültür, Fransız yatılı okulu, Tur Saint. Oradaki deneyimi de zorlu. Katı disiplin, yabancılık hissi, hatta disipline karşı direniyor, ceza alıyor. Bu aslında onun karakterinin de bir yansıması. Sonra Şam'a geçiyorlar. Şam'da durum nasıl? Orada bir Kürt mahallesi var sanırım. Evet, Şam'daki Kürt mahallesi onun için bir dönüm noktası. Sürgündeki Kürt liderlerle Hacı Ağa, Ali Ağa, Zilfo gibi isimlerle tanışıyor. Ve Kürt milliyetçiliğiyle tanışması da burada başlıyor. Aynen öyle. Özellikle Celadet Bedirkan ve onun çıkardığı Havar dergisi çevresiyle temas kuruyor. Unutmaya başladığı Kürtçeyi yeniden öğreniyor. Bu onun için siyasi ve kültürel bir uyanış aslında. Peki o sırada Suriye nasıl bir yer? Fransız mandası altında. Evet, Fransız mandası var. Özellikle Türkiye'den gelen Kürtlerle birlikte Cezire bölgesinde yeni ve önemli bir Kürt nüfusu oluşmuş. Şam bu sürgün aydınlar ve siyasetçiler için bir merkez haline gelmiş. Fransızlar bu Kürt hareketliliğine nasıl bakıyor?
Mesela ağabeyi Doktor Nafiz'in Kürtçe okul açma girişimi neden engelleniyor? İşte orada Fransızların ikili bir politikası var gibi. Bir yanda Teğmen Alfonsi gibi yerel halkla iyi ilişkiler kuran, hatta Doktor Nafiz'e yardım eden figürler var. Doktor Nafiz'in aynı divardaki doktorluk deneyimi de çok ilginç bu arada. Neydi o deneyim? Yani modern tıbba karşı güvensizliği kırmaya çalışıyor, frengi gibi hastalıklarla mücadele ediyor. Ama öte yandan merkezi yönetim, yani Paris ve Beyrut, özellikle Türkiye ile ilişkileri bozmamak için Kürtlerin siyasi ve kültürel taleplerine mesafeli duruyor. Okulun engellenmesi bunun bir göstergesi. Hatta Doktor Nafiz'e bir suikast girişimi de oluyor. Evet, bu da o dönemdeki tehlikeli ortamı gösteriyor. Yani Kürtler hem manda yönetiminin politikalarına hem de bazen diğer grupların düşmanlığına hedef olabiliyorlar. Bu noktadan sonra Zaza'nın hayatı gerçekten bir aktivizm, hapis ve sürgün döngüsüne giriyor. Durdurak bilmiyor. Aynen öyle. 1944'te Irak'a geçiyor. Barzani ve Hiva örgütüyle görüşmek istiyor ama hemen tutuklanıyor. Irak hapishaneleri, Musul, Bağdat. Anılarında oradaki koşulları da anlatıyor mu? Detaylıca anlatıyor. Çok zor koşullar. Remzi Ağa gibi tanınmış Kürt mahkumlarla birlikte kalıyor. Hatta koşulları protesto etmek için açlık grevi yapıyorlar. Sonra İngiliz kampına gönderiliyorlar. Evet, İngiliz yönetimindeki Amara toplama kampına. Bu hapislik süreci dönemin Irak hükümetinin ve tabii İngilizlerin Barzani hareketine yönelik sürekli değişen, bazen sertleşen politikalarıyla çok yakından ilgili. Serbest kalıp Suriye'ye dönüyor, Fransızlar artık gitmek üzere, sonra Beyrut yılları başlıyor. Beyrut'ta biraz daha farklı bir dönem. Üniversiteye gidiyor, radyo programları yapıyor, hatta Kürtler için bir gece okulu açıyor. Aktivizmi artık yerel olmaktan çıkıyor. Avrupa'ya uzanıyor sonra, İsviçre'de doktora. Evet ve orada çok önemli bir iş yapıyor. Avrupa Kürt Öğrencileri Derneği'nin kurulmasına öncülük ediyor. Bu Kürt meselesini uluslararası alana taşıma çabası açısından ciddi bir adım. Ama orada bile rahat bırakmıyorlar galiba. Maalesef. Türk elçiliğinin baskısıyla İsviçre'den sınır dışı edilme tehlikesi yaşıyor. Yani mücadele Avrupa'da da devam ediyor. Doktorasını bitirip Suriye'ye döndüğünde ise işler yine karışıyor. Bu kez Mısır'la birleşmiş bir Suriye var. Nasır dönemi. Evet, Birleşik Arap Cumhuriyeti dönemi ve Nasır rejiminin gizli servisi MEBAHES çok güçlü. Zaza tam da bu dönemde Suriye Kürt Demokrat Partisi'ni, SKDP'yi kuruyor. Bu da onu doğrudan hedefe koyuyor tabii. Kesinlikle. 1960'ta tekrar tutuklanıyor ve bu kez çok ağır işkenceler görüyor. Anılarında bu dönemi Halep'teki Mebahes mahzenlerine, Şam'daki Mezze ve Şeyh Hasan hapishanelerindeki sorguları çok sarsıcı bir şekilde anlatıyor. Özellikle işkence yapanların isimlerini de veriyor. Amude kasabı olarak bilinen Teğmen Muhammed Ramazan, Gardiyan Ali İsa. Evet, bu detaylar hem yaşananların vahametini gösteriyor hem de bir tür hesaplaşma belki de. Ama şaşırtıcı olan tüm bu işkencelere rağmen duruşundan taviz vermemesi. Hapisten çıkınca siyasete atılmayı deniyor tekrar. Milletvekili adayı oluyor 1961'de. Suriye-Mısır birliği dağılınca bir fırsat doğuyor gibi ama yine engellerle karşılaşıyor. Seçim kampanyası sırasında özellikle Amude'deki bir konuşması bahane edilerek tekrar tutuklanıyor. Seçimlere de hile karıştırıldığına dair çok güçlü iddialar var. Yani Suriye rejimleri Kürtlerin siyasi temsilini istemiyor anlaşılan. Çok net bir şekilde engellemeye çalışıyorlar. Baskı, manipülasyon ve 1963'te Baas darbesi olunca ortam iyice tehlikeli hale geliyor Zaza için. Bu sefer Lübnan'a kaçmak zorunda kalıyor. Lübnan'a ikinci kaçış bu ama orada da rahat yüzü görmüyor. Görmüyor. Bu kez Irak Kürt hareketiyle yani Barzani hareketiyle ilgili haberleri basına sızdırdığı için Irak Büyükelçiliği'nin hedefi oluyor ve Lübnan hükümeti onu tutukluyor. Sonrası tam bir trajedi aslında. Ürdün'e sınır dışı etmeye çalışıyorlar. Evet ama Ürdün kabul etmiyor. Geri Lübnan'a gönderiyorlar. Lübnan da onu alıp doğruca Suriye'ye iade ediyor. İnanılır gibi değil. Bölge devletleri nasıl işbirliği yapıyor Kürt aktivistlere karşı? Bu olay bunun çok net bir örneği. Lübnan kendi iç dengeleri, diğer Arap ülkeleriyle ilişkileri yüzünden Zaza'yı resmen Suriye'nin kucağına atıyor. Ve yine Şeyh Hasan hapishanesi.
Ardından Suriye içinde Süveyda'ya sürgün. Tam bir kısır döngü. Tam bir kapanı kısılmışlık hissi veriyor okurken. Çıkış yok gibi görünüyor. Peki bu döngüden nasıl çıkıyor? 1967'deki 6 gün savaşı sonrası oluşan kaos ortamı bir fırsat yaratıyor diyelim. O kargaşada kuzeni Alelik ağanın yardımıyla gizlice Türkiye'ye dönmeyi başarıyor. Yıllar sonra doğduğu topraklara dönüyor. Ama macera bitmiyor tabii. Bitmiyor. Türkiye'de bu kez bambaşka bir mücadele başlıyor. Bürokratik ve siyasi bir mücadele. Ne oluyor Türkiye'de? Vatandaşlıktan çıkarıldığı iddiasıyla karşılaşıyor. Yani yıllar sonra dönmüş ama devlet onu vatandaşı olarak görmüyor ya da görmek istemiyor. Bu hukuki bir durum mu yoksa siyasi mi daha çok? Daha çok siyasi bir engel gibi duruyor. Zaza hukuki yolları deniyor, avukat tutuyor ama bir sonuç alamıyor. Üstüne bir de MİT tarafından takip ediliyor. Bu da işin tamamen siyasi olduğunu gösteriyor aslında. Yani devletin o dönemki Kürt kimliğine bakışının, o şüpheci tavrının bir yansıması bu. Kesinlikle tipik bir örnek. Ve hukuki yollar tükenip hakkında sınır dışı edilme emri çıkınca artık yapacak bir şey kalmıyor. Yine kaçış. 1970'te sahte pasaportla Avrupa'ya. Kapıkule'den çıkış anı çok heyecanlı anlatılmış. O anı okurken insan nefesini tutuyor gerçekten. Bu son kaçış, Zaza'nın artık Orta Doğu coğrafyasında, yani Türkiye, Suriye, Irak, Lübnan, hiçbir yerde kendine bir gelecek göremediğinin de bir kanıtı gibi. Gittiği her yerde ya hapis, ya sürgün, ya baskı. Avrupa son çare oluyor. Son sığınak adeta. Ve sonunda İsviçre'ye yerleşiyor. İsviçre'de nihayet biraz huzur buluyor mu? Siyasi mülteci statüsü alıyor, evleniyor, oğlu Şengo doğuyor. Evet, İsviçre vatandaşı da oluyor. Hayatının son döneminde onca fırtınadan, kaçıştan, hapisten sonra bir nebze olsun huzura kavuşuyor diyebiliriz. İsviçre'yi yeryüzündeki cennet olarak tanımlaması da ilginç. Yaşadığı onca şeyden sonra çok anlamlı aslında. Örnek bir demokrasi olarak görüyor orayı ama anılarını yazarken bile dünyadaki adaletsizliklerin bitmediğini, barış özlemini dile getirmesi, mücadelesinin sadece kişisel olmadığını da gösteriyor. Bu anılar, başta da dediğin gibi, sadece bir kişinin hikayesi değil. Parçalanmış bir coğrafyada, sürekli değişen rejimlerin altında kimliğini, haklarını arayan bir halkın, yani Kürtlerin, 20. yüzyıldaki zorlu yolculuğunun da bir özeti adeta. Kesinlikle. Bastırılmış, görmezden gelinmiş bir tarihin belgelenmesi açısından da çok kıymetli. Zaza'nın hayatı, sınırların ne kadar anlamsız olabildiğini, siyasi rejimlerin bireylerin hayatını nasıl alt üst edebildiğini ama aynı zamanda insanın o inanılmaz direnme gücünü ve kimliğine sahip çıkma arzusunu da gösteriyor. Onun yaşadıkları 20. yüzyıl Orta Doğu tarihini, özellikle de Kürt meselesinin insani boyutunu anlamak için paha biçilmez bir kaynak sunuyor bize. Aynen öyle. Aynen öyle. Nurettin Zaza'nın bir Kürt olarak yaşamım eserinden süzdüğümüz bu noktalar gerçekten de acılarla, mücadeleyle ama dediğin gibi inanılmaz bir dirençle örülmüş bir hayatı özetledi. Evet, Zazal'ın bu yolculuğu birçok soruyu da akla getiriyor tabii. Belki de senin için, dinleyenler için üzerinde düşünecek bir nokta bırakabiliriz. Yani sürekli baskı altında, sürgünde yaşayan bir insan kendi kimliğini nasıl koruyabilir? Hatta onu nasıl yeniden inşa edebilir? Zor bir soru. Ya da başka bir açıdan, resmi tarihin genellikle dışladığı bu tür hikayeleri, özellikle baskı altındaki toplulukların yaşadıklarını kayda geçirmek, belgelemek ve gelecek nesillere aktarmak, bu günümüz dünyasında ne anlam ifade ediyor? Neden önemli? Üzerine düşünülecek önemli sorular gerçekten. Bu derinlemesine inceleme için, bize katıldığın için çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Bir sonraki sohbetimizde görüşmek üzere.